Hiç düşündünüz mü? Medeniyetler neden doğar, neden zirveye ulaşır ve sonra sanki bir kuralmış gibi neden çöker? İşte yüzyıllardır sorulan bu sorunun cevabını, tarihin akışını belki de herkesten daha iyi anlayan bir düşünürde arayacağız. Bu, tarihin en can alıcı sorusu aslında. Bir toplumu, bir medeniyeti o zirveye taşıyan o gizemli güç ne? Ve daha da ilginci, nasıl oluyor da o gücün ta kendisi zamanla o medeniyeti kendi yıkımına sürüklüyor? İşte bu noktada sahneye bizden tam 700 yıl önce yaşamış bir dahi çıkıyor. İbni Haldun. O, bu devasa soruyu ele alıp tarihin bir nevi formülünü çıkaran devrim niteliğinde bir teori geliştirdi. İbni Haldun'a göre her şeyin merkezinde tek bir kavram var. Bütün bir medeniyeti ayağa kaldıran motorun adı asabiye. Gelin şimdi neymiş bu asabiye hep birlikte bakalım. Asabiyeyi en basit haliyle bir toplumu bir arada tutan o sosyal yapıştırıcı olarak düşünebilirsiniz. Hani o biz olma duygusu var ya, işte o duygunun en yoğun, en güçlü hali. İnsanların ortak bir amaç için tek bir vücut gibi hareket etmesini sağlayan o kolektif ruh. İbn Haldun'a göre asabiye dediğimiz şey 3 aşamada gelişiyor. Her şey en temelde kan bağıyla, yani aile ve akrabalıkla başlıyor. Sonra bu bağ müttefikleri de içine alarak kabile bağına dönüşüyor. Ama asıl büyük sıçrama din gibi birleştirici bir ideolojiyle oluyor ve bu bağ artık koskoca bir imparatorluk kuracak güce ulaşıyor. Ve İbn Haldun bunu o kadar güzel bir metaforla anlatıyor ki, diyor ki, uygarlık ağacının öz suyu asabiyettir. Yani nasıl ki bir ağaç öz suyu olmadan kupkuru kalırsa, bir medeniyet de asabiyet olmadan ne var olabilir ne de hayatta kalabilir. Bu kadar net. Peki tamam, bu kadar güçlü bir sosyal bağ var elimizde. Harika. Ama bu nasıl oluyor da zenginliğe, refaha, yani ekonomik bir altın çağa dönüşüyor? İşte şimdi işin en ilginç kısımlarından birine geliyoruz. İbni Haldun'un dehası işte burada devreye giriyor. Diyor ki, güçlü asabiye somut ekonomik sonuçlar doğurur. Çünkü birlik içindeki bir toplum, güvenli ve adil bir devlet kurar. Adalet demek, düşük vergiler ve korunan özel mülkiyet demektir. Bu ortamda da insanlar doğal olarak üretmek, çalışmak ve zenginleşmek için can atar. Ve şimdi söyleyeceğim şeye çok şaşıracaksınız. Modern ekonominin kurucusu kabul edilen Adam Smith, İş bölümünün önemini 18. yüzyılda yazdı, değil mi? İbn Haldun, ondan tam 400 yıl önce insanların bir araya gelip iş bölümü yaptığında tek başlarına üretebileceklerinden kat kat fazlasını üreteceğini söylüyordu. İnanılmaz bir öngörü. Durun, daha bitmedi. 20. yüzyılda ekonomist Arthur Laffer'ın meşhur ettiği bir Laffer eğrisi vardır. Özetle der ki, vergi oranlarını çok arttırırsan toplam vergi gelirin düşer. İbn Haldun bunu 14. yüzyılda yazmış. Diyor ki, devletin başlarında vergiler düşüktür, herkes hevesle çalışır, gelir yüksek olur. Sonlara doğru vergiler artar, kimse çalışmak istemez, gelirler düşer. Resmen 600 yıl öncesinden bugünün ekonomi dersini veriyor. Adamın vizyonu bunlarla da sınırlı değil. Bakın daha neler söylüyor. Nüfus artışı büyük değil, refah kaynağıdır diyor. Devletin yaptığı harcamalar ekonomiyi canlandırır diyor. Özel mülkiyet kutsaldır, korunmalıdır diyor. Ve belki de en önemlisi, devlet asla bir tüccar gibi piyasaya girip kendi halkıyla rekabet etmemelidir diyor. Her biri bugünün modern ekonomik tartışmalarının tam merkezinde olan konular. Peki, her şey bu kadar mükemmel gidiyorken ne oluyor da işler tersine dönüyor? İbn Haldun'a göre işin en trajik tarafı da bu. Bir medeniyetin başarısı, ironik bir şekilde kendi yıkımının tohumlarını da içinde taşıyor. İşte o zirveye ulaşıldığı an döngü kırılmaya başlıyor. Kazanılan refah, lüksü, israfı ve rehaveti beraberinde getiriyor. Toplumun odağı, hayatta kalma ve birlikte başarma mücadelesinden bireysel zevklere ve konfora kayıyor. Ve bu kayış, her şeyi başlatan o güçlü asabiye bağını, yani o sosyal yapıştırıcıyı yavaş yavaş eritmeye başlıyor. İbn Haldun'un çizdiği bu çöküş tablosu adeta bir domino taşı etkisi gibi işliyor. Bakın, önce asabiye zayıflıyor, yöneticiler saraylara kapanıp halktan kopuyor. Sonra lüks ve israf artıyor, bu da tabii ki daha fazla vergi demek. Vergiler artınca insanlar üretmekten vazgeçiyor, ekonomi çöküyor ve en sonunda içi tamamen boşalmış olan bu devlet, sınırda bekleyen hala o ilk baştaki güçlü asabiyeye sahip, aç ve dinamik bir topluluk için kolay bir lokma haline geliyor.
ve döngü yeniden başlıyor. İşte görüyorsunuz, İbn Haldun sadece bir tarihçi değil. O, tarihin döngülerini anlamak için bugün bile bize inanılmaz bir yol haritası sunan bütüncül bir modelin mimarı. Şimdi hepimizin duyduğu o meşhur bir söz var, coğrafya kaderdir. Bu sözü genelde İbn Haldun'a bağlarlar ama işin aslı pek de öyle değil. Aslında İbn Haldun'un dediği çok daha derin bir şey. Evet, coğrafyanın ve iklimin toplumlar üzerinde çok güçlü bir etkisi olduğunu söylüyor, bu doğru. Ama bunun asla değiştirilemez bir kader olmadığını da ekliyor. Ona göre asıl belirleyici olan şey insanın iradesi, o kolektif ruh yani asabiyenin ta kendisidir. Ve şu tablo, İbn Haldun'un zamanının ne kadar ama ne kadar ilerisinde olduğunun adeta bir kanıtı. İş bölümünde Adam Smith'i, vergi teorisinde Arthur Laffer'ı, devlet harcamalarında Keynes'i ve iklimin etkisinde Montesquieu'yu hepsini kendilerinden yüzyıllar önce öngörmüş bir zekadan bahsediyoruz. Peki, tüm bu anlattıklarımız bizi günümüze tam da şu ana getiriyor. Kendimize o kışkırtıcı soruyu sormamız lazım. Eğer medeniyetler gerçekten de böyle bir yaşam döngüsü izliyorsa, bizim dünyamız bugün İbn Haldun'un bu döngüsünün neresinde duruyor? Hala yükselişte miyiz? Zirvenin tadını mı çıkarıyoruz? Yoksa farkında olmadan o kaçınılmaz çürümenin ilk adımlarını mı atıyoruz? İbn Haldun'un penceresinden bakınca cevaplar pek de iç açıcı olmayabilir.